Sahillerin sultanı ne demek? Sahillere hükmeden kişi demek. Bugün de mavi vatan dediğimiz bir şey var ya, bir yaklaşım var. Gerçekten o dönemde Güneybatı Anadolu sahillerini elinde tutan, hatta 10 yıl kadar da Rodos'u elinde tutan bir beylik. Türk dünyası için son derece önemli bir yerdeyiz. Beçin Kalesi'nde. Peki buranın tarihi önemi ne? Beçin Kalesi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasının ardından güneybatıya göç eden Türk beyliklerinden biri olan Menteşe Beyliği'ne ait. Son derece güçlü bir donanmaya sahip olan, şövalyelerle savaşan, Osmanlı'ya bağlandıktan sonra da Menteşe vilayeti olarak anılan bu beylikten geriye neler kaldı? Bölgedeki arkeolojik çalışmaları Kazı Başkanı Profesör Doktor Kadir Pektaş'a sorduk. Büyük bir kent var burada, bir antik kent bulunmakta. Bunun da en görkemli yapısı kale olduğu için hep Beçin Kalesi şeklinde bilinir ama burada büyük bir hazinenin olduğunu baştan bir söylemek gerekiyor. İlk araştırmalar, bilimsel araştırmalar 1950'li yıllarda başlamış. 60'lı yıllardan itibaren Beçin Kalesi'nin eteklerinde Aşkıdil Akarca tarafından kazılar yapılmış. Daha sonra bizim sanat tarihçi arkadaşlarımız, hocalarımız burada yapı bazlı olarak çalışmışlar. 2010 yılından itibaren de bizim sürdürdüğümüz, arkeolojik kazılarını sürdürdüğümüz bir yer burası. İç kalenin haricinde aşağı şehirde ve aşağı şehirdeki surun dışındaki alanlarda toplam yaklaşık 30 kadar ayakta yapı var. Bunun haricinde bu yapıların arasında yine kazılarla ortaya çıkartılan evler, sokak dokuları ve hatta başka yapılar bulunmakta. Dolayısıyla aslında burası büyük bir tarihsel hazinenin bulunduğu bir yer. Beçin Kalesi, Türk beyliklerinin Anadolu'ya bıraktığı en büyük miraslardan birindeyiz. Batı Anadolu'nun aşama aşama nasıl Türkleştiğini anlayacağımız bir yolculuktayız. Buraya İtalyan kaynaklarında Pezzona, Türk ve İslam metinlerinde Barçın ve Peçin deniliyor. Bugünkü telaffuzu ise Beçin. Kalenin bulunduğu tepede ilk yerleşimler Tunç Çağı'nda başlamış. Ama kalenin inşa edilişi Bizans döneminde gerçekleşmiş. Bu süreçte küçük bir yerleşim yeri olarak kalmış. Ta ki denizci Türk beyleri gelip Batı Anadolu'yu yurt edinene kadar. Türk döneminde biraz daha ön plana çıkıyor ama onun daha erken tarihlerini ilgili biz biliyoruz. İçkale'de yapılan kazılarda Beçin'in belgelenebilen en eski tarihinin Kalkolitik dönem olduğu biliniyor. Dolayısıyla yaklaşık 3000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz burada. Ama daha sonrasında Helenistik dönemde, Roman döneminde, Bizans döneminde de yerleşimin kısmi olarak olduğunu bilmekteyiz. Ama asıl önemini Türk döneminde yaşamıştır. 1330'lara gelindiğinde bu bölgeyi kontrol eden Menteşe oğulları veya Menteşe Beyliği Milas merkezi bir başkent haline getiriyorlar ama bir süre sonra Menteşe beylerinden Orhan Bey, Orhan Gazi Bey Beçin'de tekrar Beçin'i ele alıyor. Burayı surlarla çeviriyor. İç kaleyi tahkim ediyor ve burayı bir yönetim merkezi haline, dolayısıyla bir başkent haline getiriyor. Bu nedenle Beçin aslında Menteşeoğulları'nın ilk önemli böyle başkent olarak kurguladığı bir merkez olarak ön plana çıkıyor. Tabii bu dönemde Milas önemli bir ticaret merkezi ama Beçin hemen onun çok yakınında bir idari merkez olarak kurgulanmış. Camiler, medreseler, han, hamam gibi yapılarla düzenlenmiş büyük bir beylikler devri merkezi olarak önemli Türk mimarisinde, Türk sanatında. Beçin Kalesi Menteşe Beyliği'nin yönetim merkeziydi. 13. yüzyılın ortalarından 15. yüzyılın başlarına dek hakimiyeti devam eden beyliğin kurucusu Menteşe Bey'di. Anadolu'nun belki de en kaos dolu yıllarıydı bunlar. Büyük bir Moğol zulmü yaşanıyordu ve Anadolu Selçukluları doğudan gelen Türk boylarını Batı Anadolu'daki uç bölgelerine yerleştiriyordu. Menteşe Bey'in kumandasındaki Türkler de Bizanslıların Karya dedikleri bugünkü Muğla bölgesine yerleştirildi. Bu arada Moğol baskısının etkisiyle Anadolu Selçuklu Devleti'nin nüfuzunun günden güne azalması, uçlardaki Türk beylerin gitgide daha serbest hareket etmesini sağladı. Menteşe Bey idaresindeki Türkmenler de 1261'den sonra hızla Muğla çevresinde fetihlere başladı.
ve bölgeye daha sağlam, kalıcı bir şekilde yerleştiler. Menteşeoğulları öyle güçlü bir donanmaya sahiplerdi ki Rodos şövalyelerine kafa tutacak hale geldiler. Menteşe Bey'in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mesut Bey, Rodos'ta büyük bir mücadele verdi. Bu çabası karşılıksız kalmadı. Adanın bir kısmını ele geçirmeyi başardı. Ancak Senjan şövalyeleri tarafından 1310'da ada Türklerden geri alındı. O dönemde kurulan 14 ve 15. yüzyılda kurulan bir Türk şehrini olduğu şekliyle belgeleyebilmek burada çok büyük bir şans Anadolu için. Yani neredeyse tek bir örnek diyebiliriz. Örnekler yok değil, var. Ahlat var, Ani var, işte kısmen Alanya var. Ama burası o kısımlarda başka etkenler de ön planda. Ama Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra ne tür bir şehir kurduğunu, ne tür yerlerde yaşadığını, ne tür bir şehircilik anlayışıyla yaklaştığını görmek istiyorsanız Beçin'e geleceksiniz. Başka bir yer bu kadar ipucu verebilecek durumda değil. Çünkü o yerleşimlerde, yani Türklerin sonrasında kurduğu şehirlerdeki yerleşimler son ana kadar yerleşimin devam etmesi nedeniyle kısmen orijinalliğini yitirmiştir. Yani anıtsal yapılar tabii ki ayaktadır kısmen ama bütün dokuyla, her şeyiyle belgeleyebilmek mümkün değildir çünkü yerleşim sürmektedir. Menteşeoğulları beyleri aslında Maraş bölgesinden kopup gelen beyler, bir aşiret bunlar. 1260'tan itibaren bu bölgeye geliyorlar ve bölgeyi eline geçiriyorlar ve burada bir hakimiyet kuruyorlar ve idare etmeye başlıyorlar. Aslında bu bölge, Karya bölgesi, Türk devrinde Menteşeoğulları'nın hakimiyetine geçiyor ve Menteşeoğulları aslında Karya bölgesini tamamen ele geçirmiş oluyorlar. Yani aslında o doğal sınır, siyasal sınırı da etkiliyor. Ve aslında Osmanlı bu sınırı da çok fazla dokunmuyor. Osmanlı kontrolüne geldikten sonra buranın adı Menteşe vilayeti. Mevlana'nın torunlarından Ulu Arif Çelebi'nin bu bölgeye gelip Menteşe beyleriyle beraber işte bir Mevlevi ayini yaptığı, düzenledikleri neviz tarihi kayıtlardan biliyoruz. Dolayısıyla Menteşe beylerinin de Mevlevi olduğunu düşünüyoruz. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar devam eden bir altyapısı vardır Muğla bölgesindeki Mevlevilerin. Ve Menteşe beylerinin biz bu yönünün haricinde aynı zamanda savaşçı olduğunu, cihat için burada bulunduklarını, Senjan şövalyeleriyle hem denizde hem de karada mücadele ettiklerini biliyoruz. Ki Ahmet Gazi'nin hemen yanında bulunduğumuz bu medresesinin kitabesinde Ahmet Gazi için büyük emir, murabıt ve sahillerin sultanı diye ibare geçiyor. Yani sahillerin sultanı ne demek? Sahilleri hükmeden kişi demek. Bugün de mavi vatan dediğimiz bir şey var ya, bir yaklaşım var. Gerçekten o dönemde Güneybatı Anadolu sahillerini elinde tutan, hatta 10 yıl kadar da Rodos'u elinde tutan bir beylik. Aslında Osmanlı'nın kanuni döneminde 1520'lerde, 24'te Rodos ele geçiliyor, fethediliyor ama ondan önce Menteşe beyleri de Rodos'u elinde tutuyorlar bir 10 yıl kadar kısmen. Dolayısıyla yani böyle bir beylikten bahsediyoruz biz. Yani bu bölgeyi elinde tutarken bir yandan da işte gayrimüslimlerle, özellikle işte Papa'nın himayesindeki şövalyelerle de savaşan böyle bir Menteşe beyleri var. Bunların dinsel altyapısı da Mevlevi olduğunu biz tarihi kayıtlardan biliyoruz. Beçin'le ilgili en önemli bilgileri hiç şüphesiz ki İbn Batuta kaydetmiş. İbn Batuta, Mesut Bey'den sonra beyliğin başına geçen oğlu Orhan Bey'den Milas Sultanı olarak bahsetmiş. 1333 baharında Orhan Bey'le görüşen İbn Batuta, Milas ve Beçin hakkında şu bilgileri veriyor. Bu Menteşe oğlu Saygın Sultan Şücaettin Orhan Bey olup yüzü ve hayatı güzel, mükemmel bir hükümdardır. Genellikle bilginlere büyük bir değer verir ve onları sarayında ağırlardı. Bu hükümdar bize iyilikler gösterdi. Binek hayvanları verdi ve ihtiyaçlarımızı giderdi. Oturduğu yer Milas yakınına 2 mil uzaklıkta Barçın şehridir. Burası yeni ve bir tepe üzerindedir. Orada güzel binalar ve camiler vardır. Sultan orada bir cuma caminin temelini attırmış olup yapılması henüz bitmemişti. Biz ona bu şehirde rastladık. Menteşe Beyliği'nin bölgedeki faaliyetleri uzun süre devam etti. Orhan Bey vefat ettikten sonra yerini oğlu İbrahim Bey aldı.
İbrahim Bey döneminde Menteşeoğulları Aydınoğulları ile müttefik olarak Haçlılara karşı mücadele ettiler. İbrahim Bey'in vefat etmesi üzerine Menteşe Beyliği toprakları oğulları arasında paylaşıldı. Musa Bey Balat, Beçin ve Milas'ta, Mehmet Bey Muğla ve Çine'de, Umur Bey Fethiye'de, Ahmet Bey de Marmaris'te egemenlik kurdular. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? Hamama gidiyoruz. Beylikler Devri hamamı yapısı var burada. Hamam yapısı var. Burası hamamın sıcaklık bölümünde suyun ısıtıldığı yer. Orijinal şekliyle kazanın oturtulduğu alan sağlam bir şekilde günümüze gelmiş vaziyette. Burada su ısıtılıyordu ve içerideki borulardan da hamamın iç kısmındaki mekanlara iletiliyordu. Alttan da odun atılan, ateşin yakıldığı kısmı görüyoruz. Burada orijinal şekliyle net biçimde görebildiğimiz nadir hamamlardan bir tanesi bu. Yüzyıllarca burası Milas Ovası'nı böyle gözetledi. Burayı siz nasıl adlandırmışsınız? Burası Topkapı Sarayı'nın içi. Burası Topkapı Sarayı olarak düşünebiliriz. Aşağı kısım Sur içi İstanbul ve Sur dışı. Yani burası daha korunaklı bir yer. Yani şehre herhangi bir saldırı olduğunda son savunma yeri burası. En son burası direniyor. Başkent. Evet, başkent. Başkentinde yani iç kısmı. Malazgirt'te de vardı. İştiniz. Orada iç kalede aynı durumu söz konusuydu. Burası son direnç noktası. 14. yüzyıla gelindiğinde Anadolu'da dengeler değişmişti. Osmanlı yükselen bir güç haline gelmişti ve Yıldırım Bayezid kendisine karşı oluşturulan Anadolu Birliği'ne destek veren beyler üzerine sefere çıktı. Bu seferde Ahmet Gazi hariç diğer tüm Menteşe beyleri Karamanoğullarına destek verdi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid bu beylerin egemenliğindeki bölgeleri ellerinden aldı. Bu birliğe destek vermeyen Ahmet Gazi'nin ise ölünceye kadar bölgesinde hüküm sürdüğü biliniyor. 1391 yılında Ahmet Gazi'nin ölümü üzerine Yıldırım Bayezid, Menteşe Beyliği'nin egemenliğine son vererek topraklarını Osmanlı Devleti'ne kattı. Bölgenin idaresini ise Firuza'ya verdi. İç kalede kazıyla ortaya çıkan bir sarnıç, beşik tonozlu, dikdörtgen planlı bir sarnıç kazıyla tamamen ortaya çıkan bir yapı. Muhtemelen üstünde iki gözlü bir ev bulunmaktaydı. Hemen bitişiğinde de sarnıcın bitişinde kuyu kısmı var. Muhtemelen o kuyudan sarnıcın içindeki su çekiliyordu ve belirli zamanlarda da temizliği yapılıyordu. Bu da Türk döneminde yapılmış. Mimarisine göre zaten bunu anlayabiliyoruz. Çok güzel bir sarnıç. İçindeki bulgularla beraber geçen seneki kazılarda ortaya çıkarttık biz bunu. Şurası bölüm. Kemeri var. Ve iç bölümdeki şöyle sıvalar da koruma altına aldı. Konservasyon yapıldı. Hamam buradan biraz daha net bir şekilde görülebiliyor ve 1960'lara kadar kullanılan evlerden kalıntılar görüyorsunuz. Aslında burada bir Osmanlı döneminde de son zamanlar Cumhuriyet devrinin işte 1960'lara kadar kullanılan bir mahallenin bunlar son kalıntıları aslında. Peki buranın terk edilmesi, hani böyle harap şekle gelmesi ne zaman tam olarak olmuş? İşte 1950'lerin sonunda artık. Artık sonunda. İnsanlar şu andaki Beçin mahallesine, Beçin köyüne iniyorlar. Şu anda Beçin olarak adlandırılan yere iniyorlar. Ve burası tamamen terk ediliyor. Çünkü su temini güç. Önceden sarnıçlarda su biriktiriliyordu. Affedersiniz, insanlar eşeklerle vesaireyle su çıkarıyordu. Kendileri de o şekilde geliyorlardı. Tabii mahrumiyet söz konusuydu. En son 50'lerin sonlarından itibaren insanlar aşağı inmeye başladılar. Ya o zamana kadar sürekli bir şey var Yerleşim burada ama vardı. yerleşim vardı. Tabii. Evliya Çelebi bahsediyor işte buradan. Beçin iç kalesinde, Beçin kalesinde 40-50 kadar evden bahsediyor. 17. yüzyılda. 17. yüzyıldaki o Evliya Çelebi'nin tasvir ettiği ortam 1960'a kadar neredeyse devam edecek. Şimdi burası bir Bizans sarnıcı üst kısımda. Bunun altında bir Helenistik dönem mezarının olduğunu tahmin ediyoruz. Surların da hemen bitişiğinde. Surların restorasyon projesini hazırlayabilmek için bu yapıya da bir müdahale etmek zorunda kaldık. Dolayısıyla restorasyona yönelik olarak yapının iç mekanını boşaltıyoruz. Şu andaki çalışmalarımız o yönde yürüyor burada da. Arkadaşlarımızla beraber buranın mekanını boşaltıyoruz ve işte kazısını yapıyoruz. Sadece işte restorasyon projesine attık olmak üzere yapıyoruz bunları. Peki burada bulduğumuz en önemli şey neydi desem? Daha çok yeni kazı. Burada da yani kısa süreli başlamış olduk. Mimari bloklarımız diğer Beylikler dönemi veya Türk dönemi bloklardan çok daha farklı. Helenistik dönemin görkemli taş blokları var. Mimari olarak değerli bir yapıyla karşı karşıyayız alt kotta.
Ama daha başka sürprizler önümüzdeki günlerde gelecek diye tahmin ediyoruz. Beçin dediğimizde, Menteşe Beyliği dediğimizde aklımıza ismi gelmesi gereken bir padişah var özellikle. Sanırım Yıldırım Beyazıt ve 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet. O konudan bahsedebilir miyiz? Yıldırım Beyazıt döneminde aslında Menteşe, sadece Menteşe Beyliği değil, Anadolu'daki beylikler kısmen Osmanlı hakimiyeti altına giriyor. Bazıları doğrudan, bazıları da etkisinin olduğunu biz biliyoruz. Menteşe Beyliği de aynı şekilde. Ki Milas'ta camisi bulunan Firuz Bey bir Osmanlı varisi aslında. Aynı dönemde de Ahmet Gazi'nin de hüküm sürdüğü dönemler bunlar. Yani o tarihler. Yani buradan şu sonuç çıkabilir. Yani aynı zamanda Menteşe Beyliği hüküm sürerken Yıldırım Beyazıt devrinde bir yandan da bu bölgede Osmanlı'nın da kısmen söz sahibi olduğunu anlayabiliyoruz biz Yıldırım Beyazıt devri için. Timur'un Anadolu'ya gelmesiyle beraber Ankara Savaşı'ndan sonra da tabii bir fetret devri var. O dönemde Menteşe Beyliği ikinci bir defa tekrar ortaya çıkıyor. Tekrar diriliyor diyelim. Ama Çelebi Mehmet'in tekrar başa gelmesiyle birlikte Menteşe Beyliği tamamen ortadan kalkıyor ve Osmanlı'ya bağlanıyor tamamen. Yani bu topraklar Osmanlı hakimiyeti altına doğrudan girmiş oluyor. Dolayısıyla bu iki padişahın bu bölgedeki özellikle 14 ve 15. yüzyıldaki durumları ve söz sahibi olması, etkileri bu şekilde açıklanabilir. İtalya'da bulunan bir belgeden bahsettiniz. Sizi çok heyecanlandıran bir belge sanırım. Ondan bahsetmek ister misiniz? Daha henüz buraya gelmedi. Evet. Şimdi bu topraklarda yazılan Menteşe Bey'i İlyas Bey'in kaleme aldırttığı, onun etkisiyle yazılan iki el yazma eserden, iki eserden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi Tıp Risalesi, birisi de Bazname yani avcı kuşlarla ilgili bir risale, bir kitap. Aslında baznameler adı üzerinde yani Farsça bir eser bunlar çoğunlukla. Ama bu Türkçe'ye çevrilmiş ve İlyas Bey tarafından da yazdırılmış. Bunun biz 19. yani bunun biz tarafından tarihçi Hammer tarafından çevrildiğini biliyoruz. Baskısı yapılmış ama orijinalinin nerede olduğunu net olarak çok fazla bilemiyorduk. Orijinal nüshasını bilmiyorduk. Kazı ekibimizdeki tarihçi arkadaşlarla beraber yaptığımız değerlendirme ve takip sonucu bunun İtalya'da bir kütüphanede olduğunu tespit ettik ve şu anda yazışmalar devam ediyor. Getirtmek üzereyiz buraya. Orijinal nüshayı getirttiğimizde bir tıpkı basımını yapacağız ve Türkçemize kazandırmış olacağız. Hem Türkçe hem İngilizce olarak yayınlamayı planlıyoruz. Olarak daha yakın bir tarihe geleceğim. Yine buranın herhalde kilit isimlerinden biri Pembe Nine. Pembe Nine kimdir? Bize ondan bahseder misiniz? Pembe Nine bundan 3-4 sene öncesine kadar burada yaşamaktaydı. Beçin iç kalesine yaşamaktaydı. Biz ona hep ekibimizle beraber son Beçinli, Beçin'de yaşayan son Beçinli olarak hep anıyorduk. Aslında Pembe Nine aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olmuştu. Her gelen burada beraber fotoğraf çektirir, adını zikrederdi. Yani böyle birisiydi. Ama çok yaşlıydı artık. Kaymakamlık tarafından bir süre sonra Milas'taki akrabalarıyla beraber aşağıya indirildi ve birkaç sene önce de rahmetli olduğunu duyduk. Burası için çok değerliydi kendisi Pembe Nine. Ve buranın artık son sembol isimlerinden bir tanesiydi. Şu anda evi hala onun sağlam vaziyette duruyor. Onun evini de olduğu şekilde restore etmeyi düşünüyoruz. Yıldız avcısı denilince aklımıza ne gelmeli? Literatürde Kilya tipi idol olarak geçiyor. Dünya müzelerinde çok az sayıda bu eser. Bir tanesi de bir baş kısmı bizde ele geçti. Aslında Manisa bölgesinde yani biraz daha Kuzeybatı Anadolu'da bunun örnekleri bile yaygın var. Karya bölgesinde yani bu bölgede az bilinen bir örnek ya da bilinmiyordu. Bu bölgede o kültle ilgili bir inanışa işaret etmesi açısından çok çok değerli bizim için. Geçen seneki güzel buluntularımızdan bir tanesi oldu. Hocam çok teşekkürler bu sohbet için. Yakında Anormal Tarih isimli serimizde belgeselimiz de yayınlanacak. Beçin Kalesi belgeselimiz. Size de sürpriz olacak. Yapılana kadar göstermemeyi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz.
Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için, böyle bir program çektiğimiz için. Tekrar bekleriz sizleri ve ekibinizi. GZT'de bir arkeoloji içeriğinin daha sonuna geldik. Her yaz yaptığımız gibi sizi yine bir kazı alanına, bir kazı evine getirdik. Umarım belgeselimizi beğenirsiniz. Görüşmek üzere.